Ey saçları ala garson kesik hanım kız, gülme öyle bana bakıp pek arsız arsız. Bacağımla alay etme pek topal diye, bir sorsana o topallık nereden hediye. Bu şiiri Hüseyin Nihalat'ı yazdıran kahraman Türk gazisi Ahmet Turan'ın dillere destan kahramanlığına ve yaşadığı drama hep birlikte şahitlik edelim. Türk ordusu 37 yıldan beridir Rus ve Ermeni işgali altında bulunan Kars, Ardahan, Artvin ve Batum şehirlerini Rus ve Ermeni zulmünden kurtarmak için doğuya sefer düzenler. Yıllardan beridir Ermenilerin ve Rusların baskı ve zulmünden canlarını yeten ve tahammül edemez duruma gelen bazı Türk gençleri ise Rusların Ermenilerin tehdit ve takiplerini aldırmaksızın silahsız, donanımsız olarak köylerinden ayrılır. Türk ordusuna katılmak için yollara düşerler. Halısını beline bağlayıp kazağını sırtına alarak Türk ordusuna katılmak için yollara düşen gençlerden biri de Ahmet Turan'dır. Ahmet Turan, Kars'ın Derecik köyündendir. 2 yıldır evlidir. Bir kız çocuğu vardır. Annesi, babası ve eşiyle vedalaşıp bir gece yarısı köyünden ayrılır. Türk ordusu Aralık ayının son günlerinden Aşkale tarafından Allahu Ekber Dağı'na yönelirler. Zorluklarla çıktıkları dağın üzerindeki platoda tipiye tutulurlar. Ordunun büyük bir bölümü donarak şehit olur. Sağ kalan askerlerden birisi Ahmet Turan'dır. Hatta birkaç askeri de donmaktan o kurtarır. Komutanı o geceki gayretlerinden dolayı onu çok beğenir ve yanına alır. Büyük kayıplar veren Türk ordusu Erzurum'a çekilir. Kısa süre sonra destek kıtalarından birkaç Irak cephesine gönderilir. Ahmet Turan da bu kıtalardan birinin komutanının yaveri olarak Irak cephesine gönderilir. Ne yazık ki Türk ordusu da bu cephede Arapların ihanetine uğrar ve Türk ordusu Araplar tarafından arkadan vurulur. Amansız çatışmalarda Ahmet Turan bacağından yaralanır. İyi bir tedavi görmez, yaraları iyileşir ama bacak kemiğinin eğri tutması sebebiyle ayağa garip bir görünüm alır. Ahmet Turan birçok arkadaşını kaybeder, birçok arkadaşı kendi gibi sakat kalır. Nice arkadaşı atılan bombaların altında parçalanıp şehit olurlar. Kendisi sonradan bir kez daha yaralanır. Seferdeyken kafasına hedeflenen kurşun sakat bacağına saplanır. Bir şarapnel parçası da burnu ve çenesini dağıtır. Topallayarak yürümektedir. Gün gelir savaş biter. Ahmet Turan ise memleketi Kars'a yola çıkar. Fakat köyüne geldiği zaman Ermeniler tarafından köyün yakılmış yıkılmış olduğunu görür. Karısının, kızının, babasının öldüğünü öğrenir. Ahmet Turan'ın eli ayağı çözülür ve olduğu yere düşer. Ağlamaya başlar. Ardından komutanı aklına gelir ve komutanının yanına gitmek için İstanbul'a doğru yola çıkar. Aylar sonra İstanbul'a varır. Komutanın adresi Avrupa yakasındadır. Avrupa yakasına geçmek için bir vapura biner. Perişan haldedir. Vücudu ve ruh hali ülkesinin durumu gibidir. Saçı sakalı birbirine karışmış. Çenesinin eğriliği ve yüzündeki derin yara izleri çevresini garip bir görünüme sokmuştur. Ayağının topallığı ise yürek yakmaktadır. Karşı tarafta birkaç kadın ve yetişkin kız oturmaktadır. Bunlar Ahmet Turan'ı seyretmektedirler. Onun 7 yıldır sırtından çıkarmadığı, parça parça olmuş paltosuna, şalvarının uyumsuz çarpık yamalarına, yüzünün yamukluğuna, topallayan bacağına bakıp bakıp durmaktadırlar. Aralarındaki dış görünüşü ve tavırlarıyla yabancıyı andıran, bakımlı ve alımlı bir kız Ahmet Turan'a bakıp bakıp güler. Ahmet Turan bu duruma çok üzülür, kahrolur. Yıllardır onlar için savaştığı insanlardan ilgi sevgi beklerken böyle bir tavırla karşılaşması onu perişan eder. Kalkıp oradan uzaklaşır. Güvertenin en kenarından bir demire tutunup denizi ve uzakları seyre dalar. Kendisine karşı yapılan bu harekete bir anlam veremez. Aklına bir arkadaşının geçen de anlattıkları gelir. İşgal kuvvetleri komutanı Fransız generali İstanbul'a girerken bazı İstanbullu kızlar, kadınlar Fransız ve İngiliz askerlerine çiçekler atmış, onlara pasta çörek ikram etmişler. Acaba bu kadın ve kızlar onlardan mıdır diye aklımdan geçirir. Şaşkın vaziyettedir. Vatanında kendisini garip hissetmektedir. Herkese küsmüş gibi kimsenin yüzüne bakamaz. Vapurdan inip epey bir yürüdükten sonra cebinden bir adres çıkarır ve rastladığı kimseleri sonra komutanlığın evine varır. Kucaklaşırlar. Gözyaşları birbirine karışır. Ahmet Turan komutanına sarıldı. Hıçkıra hıçkıra, içini çeke çeke dakikalarca ağlar ve vapurda yaşadığı olayı anlatır.
O sırada komutanın arkadaşlarından Mehmet Naim Bey'in oğlu askeri tıp öğrencisi Hüseyin Nihal Atsız olayı seyretmekte, anlatılanları dinlemektedir. Hüseyin Nihal bu fedakar kahraman Türk gazisine yapılan bu densizliğe çok üzülür ve gençlik heyecanını da katarak Ahmet Turan'ın ağzından o harsız kıza bu şiirde cevap verilir. Ey saçları ala garson kesik hanım kız, gülme öyle bana bakıp sen arsız arsız. Bacağımla alay etme pek topal diye, bir sorsana o topallık nereden hediye. Sen Şişli'de dans ederken her gece gündüz, biz ötede ne ovalar çaylar ne dümdüz. Yaylaları geçtik karlı dağları aştık, siz salonda dans ederken bizler savaştık. Ey dudağı kanım gibi kıpkırmızı kız, gülme öyle bana bakıp sen arsız arsız. Olan işler dimağına azıcık yorsun, biliyorum elbisemle eğleniyorsun. Biliyorum baldırını o kadar nazla, örten bir tek ipek çorap kıymetçe fazla. Benim bütün elbisemden, hatta kendimden. Biliyorum, çünkü bugün şu dünyada ben neyim? Bir hiç, işe güce yaramaz topal. Sen sağlamsın, senin hakkın, dünyadan zevk al. Çünkü orada düşmanlarla boğuşurken siz muhteşem salonlarda şarap içtiniz. Ey gözünün rengi bana yabancı güzel. Her yolcunun uğradığı ey hancı güzel. Sen yabancı kucaklarda yaşarken her gün yapıyorduk biz de kanla barutla düğün. Sen o sıcak odalarda cilveli mahmur, dolaşırken bizde tipi fırtına yağmur. Kar altında kanlar döktük, canlar yıprattık. Aç yaşadık, susuz kaldık, taşlarda yattık. Sen açılmış bir bahardın, biz kara kıştık. Bizden üstün ordularla böyle çarpıştık. Gülme öyle bana bakıp pek arsız arsız. Sen ey dışı güzel fakat içi çamur kız. Sana karşı haykıranı mecbursun dinle. Bugün hesap göreceğiz artık seninle. Ben cephede geberirken geride vatan, aşkı ile bin belalı işe can atan. Anam babam karım kızım eziliyorken, dağlar kadar yük altında gel cevap versen. Bana anlat anlat bana siz ne yaptınız? Köpek gibi oynaştınız fuhşa taptınız. Anavatan boğulurken kıpkızıl kanda, yalnız gönül verdiniz siz zevke cazbanda. Ey nankör kız, ey fahişe unutma şunu. Sizin için harbederken yedim kurşunu. Onun için topal kaldı böyle bacağım. Onun için tütmez oldu artık ocağım. Nazlı nazlı yatıyorken sen yataklarda, sallanarak ölü kaldık biz bataklarda. Kalbur oldu süngülerle çelik bağrımız. Bu amansız boğuşmada öldü bizim yarımız. Ya siz nasıl yaşadınız bizim kanımız? Size şarap oldu sanki şehit canımız. Güya sizin mezenizde yiyip içtiniz. Zıpladınız kudurdunuz arsız edepsiz. Gerçi salonlarda senin yıldızlı adın. Hakikatte fahişesin ey alçak kadın. Ey allıklı ve düzgünlü yosma bil şunu. Bütün millet öğrenmiştir senin fuhşunu. Omuzunda neden seni fuzuli çeksin? Kinimizin şiddetiyle gebereceksin.